Evet, seyahat hikayelerinden herkese yeniden merhaba. Merhabalar. Soğuk ama güneşli bir Hamburg günündeyiz. Bu sefer hava gri değil. Bu sefer hava gri değil ama göründüğü kadar da sıcak değil aslında. Biz burada titriyoruz. Hava şu an 1 derece. Durduğumuz zaman titriyoruz aslında. Şimdi bulunduğumuz yerden uzun bir yürüyüşe başlayacağız. Umarım yürüyünce ısınırız diye umut ediyorum ben. Şu anda neredeyiz? Şu anda Alster Gölü'nün kenarındayız. Burası Hamburg merkezde aslında kuzey kısmını şehrin ikiye ayıran önemli bir göl. 2 bölümden oluşuyor. Biri küçük bir bölüm. Şu an küçük olan taraftayız. Gördüğünüz yer aslında burası en merkez yeri. Birazcık daha kuzeye doğru genişliyor burası. Evet. Kocaman tamamını kapsayan uzun bir tur yapacağız. Evet, bugün etrafını gezeceğiz. Gezerken de bu zamana kadar Almanya'da öğrendiğimiz ya da gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz yasaklardan bahsedeceğiz. Bu şekilde aslında videoyla hem eğlenceli bir hale getirelim hem de buradayken böyle yasaklar var, haberiniz olsun demek için. Tabii. Yani yasak kesinlikle Almanya ile özdeşleşmiş bir kelime bence yani. Değil mi? Özellikle kuralcılık açısından düşünürsen, yoksa şey olarak yasak değil, hani özgürlüğü yasaklıyor, bilmem ne yasaklıyor, o manada değil aslında. Ama çok enteresan, günlük hayatı etkileyen yasaklar var, onları konuşacağız. Bu Alster'i turlarken de aslında size Hamburg'a dair çok güzel yerleri gösterme fırsatımız olacak. Çünkü bu rotanın etrafında şu an küçük kısmındayız ama büyük kısmına geçtiğimizde, ki zaten çok uzaklarda değil, hemen şu an sağımda. Büyük kısmına geçtiğimizde güzel binalar göreceğiz. Mesela yine bu gölün kenarında İranlılara ait çok güzel bir cami var. Eğer bahçesine girmek serbestse, yani açıksa bugün oraya da gireriz. Orası çok güzel. Orayı göstereceğiz. Onun dışında yine tabii birçok güzel köprünün üstünden geçeceğiz ve manzaralara şahit olacağız. Bu video bence bayağı dolu dolu bir video olacak. Kesinlikle. Bu arada biz bu gölün etrafındaki bu turu ilk kez yapacağız. Daha önce yapmadık. Parça parça farklı kısımlarını biliyoruz. Bahar'ın az önce bahsettiği yerler hep görmüş olduğumuz yerler. Ama kocaman bir tur yapmadık. İnsanlar genelde burada ya koşu ya da yürüyüş yapıyorlar. Ben biraz yarısını tamamlayamamışım ama ilk kez birlikte bunu yapacağız aslında. Evet, ve yaklaşık 2 saat sürüyor diyorlar ama tabii biz şimdi video çekeceğiz, fotoğraf çekeceğiz falan, bence 4 saat. Bizimki 4 saatte tamamlanır yani. Aynen. Artık. Şu an saat 12 gibi. Bakalım kaçta bitecek. Hadi hemen başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Güneş zaten çabuk bitiyor. Bayağı kalabalıkmış. Herkes bizim gibi kendini dışarı atmış. Evet yani bu soğukta ben açıkçası bu kadar kalabalık olacağını düşünmedim. Parça parça biz buralara geldik aslında. Hani bu turu yapmadık daha önce ama bir kısım olarak böyle bir görmüşümüz var. Hiç bu kadar kalabalık görmemiştim ben. Aynen, ama insanlar da bence biraz gelecek yasakların korkusundan kendini dışarı atmış. Bir de Almanya'da zaten şu da var aslında. Hava yağmurlu olmadığı müddetçe öyle ya da böyle çıkıyor insanlar. Bir de güneş görünce deliriyorlar. Biz de deliriyoruz, biliyorsun zaten. Yani kaç derece soğuk olması aslında çok da etkilemiyor insanları. Biz yeni bu kafaya girdik bu arada. Hani başından beri öyleyiz diyemem. Çok iddialı olur ama yok, hayat bize bunu öğretiyor burada herhalde. Asla öğretiyor, alışıyorsun. Ben şunu fark etmiştim mesela. Bu burada 4. ya da 5. kışımız, bilmiyorum. Her kış şikayet etme oranım azaldı, ki ben mesela İstanbul'da doğup büyümüş bir insanım. Hiç böyle bu kadar soğuk havalara alışkın değilim. Hele böyle bir havada İstanbul'da ben evimden çıkacağım. Para verseler çıkmam yani. Değil mi? Gir battaniyenin altına otur, film izle. Aynen, kesinlikle, ama burada öyle değil yani. Burada kendini, hava güneşliyse şu an 1 derece mesela. 1 derece olsa bile dışarı atmayan pişman hissediyor. Yani bir de şöyle bir şey var. Şu an evet çok soğuk ama hani belki bu son ay içerisindeki en güzel gün. Yani anlatabiliyor muyum? Çıkmazsan diğer günler zaten evdesin. Hafta içi çıkma ihtimalin zaten yok işten dolayı. Tabii şu an zaten mesela ocağın yarısına geleceğiz neredeyse. Bütün Ocak boyunca 2 kere güneş açtı mesela, düşününce. O yüzden kaçırmıyoruz. 28 gün evdeydik. Aynen. Bu arada şeyler görünüyor mu kameradan? Çok merak ettim. Hemen gösterelim. Öyle bir hizmetimiz de var. Şuradaki evler buradaki yaşam kalitesinin yüksekliğini gösteriyor. Bize takipçilerimiz şu an şeyi sormaya başladılar. Hani Hamburg'a biz de taşınacağız, işte nerede yaşanır, ne yapılır falan filan. Çok böyle, tabii ki bu bambaşka bir video konusu olabilir, detaylı anlatacağımız çok şey var ama çok küçük bir ipucu verebilirim bu konuda. O da şu: gerçekten Alster'i konum olarak aldığında
Alster'in böyle 2 kilometre çapı, belki 3 bile denebilir, doğru mu? Denebilir. 2 kilo ya da 3 kilometre çapı gerçekten yaşam kalitesinin çok yüksek olduğu yerler ve genelde güzel semtler. Hem çok modern evler var, bazı yerlerde de çok tarihi güzel evler var. Ve bir de zaten bu gölün kenarına hemen kolayca ulaşabilme, spor yapabilme, rahatça bisiklet sürebilme vesaire. Bunları düşününce Alster bence Hamburg'da yaşamayı düşünenler için konum olarak önemsemesi önemli gereken kıstas bir yer. bence de. Kesinlikle. Evet. 3 kilometreden dışarı gittikçe de aslında hala devam ediyor bence aynı Tabii, şey. Geçerli. kesinlikle. Ama daha dışarılara gittikçe mesela özellikle güney tarafı sanırım bu konuda birazcık daha zayıf diye duydum. Henüz Evet. hala görmedim. Görmediğim için çok bir şey de söylemeyeceğim ama Alster'i kesinlikle referans alabilirsiniz. Aynen öyle. Şimdi bir türlü Türkçesini bilmediğimiz ama Almancasını bildiğimiz kelime şu. Bunun adı da kano diye tahmin ediyorum ben. Burada bunları da öğretiyorlar. Bu gölün kenarında bunların kulüpleri var ve restoranlar var. Bu restoranlara gelip yemek yiyip gölün manzarasıyla vakit geçirebilirsiniz ama aynı zamanda bunun gibi aktiviteleri yapmak ve öğrenmek isterseniz yine buradan da kayıt alabilirsiniz. Görmüşken göstereyim size. Şimdi Almanya'da yasaklardan bahsedelim dedik ve ben hemen ilkinden başlamak istiyorum. Burada biz şunu fark ettik. İnsanlar birbirleriyle kavga ederken ya da böyle sürtüşürken metroda falan böyle toplum içinde hakaret içeren bir şey söylemeden böyle kibar kibar tartışıyorlar ve birbirlerine laf soka soka tartışıyorlar. Bu bize çok enteresan gelmişti. Nasıl yani? Hani sinirliysen birine küfür edersin ya da böyle daha üzerine gidersin falan filan. Aslında bunları yapmamalarının çok akıllıca bir sebebi varmış. Bunu tabii sonradan öğrendik. Neden böyle olduğunu merak ettiğimiz için. Burada hakaretine göre ceza alıyorsun. Yani birine aptal demekle daha ağır küfretmek arasında mesela ceza farkı var. Bu çok enteresan bir şey. Dolayısıyla birinin size hakaret ettiğini kanıtlayabilirseniz eğer karşıdaki kişiyi şikayet ettiğinizde bir şahidiniz olursa ya da ne bileyim bir görüntü vesaire olursa o kişi gerçekten büyük para cezalarına çarptırılabilir. Hatta böyle çok para kazanan insansanız gerçekten karşınızdakine aşağılayan, hakaret eden bir davranış gösterdiğinizde size çok daha büyük cezalar kesiyorlar. Bu bize çok enteresan gelmişti ve bunu buradaki günlük hayatımızda da çok şahit olduk. Dolayısıyla birine sinirlenirseniz hakaret etmeden sinirlenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi bir kahve sırası beklemeye karar verdik. Açık havada olsa sıra beklerken mutlaka maske takıyoruz. Çünkü önemli. Bu aralar kuralları bayağı sıkılaştırdılar. Yanımızda mesela artık o bir önceki videomuzda gösterdiğimiz kahve bardaklarımızı da almıyoruz. Çünkü istemiyorlar dışarıdan gelen bir şeyi. Normalde buna çok da umursamıyorlardı bazen. Olsun. Şu an arkamda güzel bir manzara var. Onun tadını çıkartacağım kahvemi beklerken. Evet, kahvemizi de aldık. Kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Bu soğuklarda bizi tek koruyan şey şu 3 euroluk kahve oluyor. O da bir yere kadar. 10 dakika sonra zaten onun da ömrü bitecek. Burada biraz arkamda bulunduğumuz manzaraya atıfta bulunarak aslında bir Almanya'daki yasaktan bahsetmek istiyorum. Burada elinizi kolunuzu sallayarak balıkçılık yapamazsınız. Daha doğrusu ava çıkamazsınız. Hani İstanbul'da vardır ya böyle Eminönü'nde köprüye gidip oltasını alıp gelen abiler vardır. Böyle orada takılırlar saatlerce. Burada onu yapamazsınız çünkü sertifikanızın olması gerekiyor. Eğer sertifikanız yoksa direkt ceza yapıştırırlar. Hiç affetmiyorlar Almanlar o konuda. Bunu bilmenizi isterim. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Direkt denizcilikle alakası yok bu söyleyeceğim şeyin tabii ki ama bu elektrikli kaykaylar var. Genelde tutacak yeri olmayan sadece altındaki o mekanizmanın olduğu kaykaylardan bahsediyorum. Onları Almanya'da pek göremezsiniz. Eğer onu zaten saatte 6 kilometreyi aşacak şekilde hızla kullanırsanız direkt onda cezası var. Çünkü bunların pek güvenilirliği olmadığı için Almanya'da bunlarla karşılaşmak mümkün değil.
Evet, az önce bayağı kalabalık demiştik. Burası daha da kalabalıklaşmış. Biz dışarı gittikçe azalır diye düşünmüştük. Hatta burada müzik yapanlar bile var, toplananlar var. Sizi azıcık müzikle baş başa bırakalım. Umarım telife girmez. Şimdi yürüyoruz, duruyoruz. Çünkü gerçekten bu Eyster'in çevresi ve sunduğu manzaralar çok güzel. Her seferinde ay bu noktada çok güzelmiş, şurada durup fotoğraf çekelim, bu noktada çok güzelmiş, şurada oturup kahvemizi yudumlayalım diye gerçekten çok yavaş ilerliyoruz. Güneş azalmaya başladı, bilmiyorum fark ediyor musunuz? Videonun başında söylemiştim bir caminin yanında geçeceğiz falan diye. O cami şu an karşı kıyıda gözüküyor. Birazdan ilerleyince daha yakından da çekeriz. Ama tabii ki gördüklerimizi, gezdiklerimizi anlatırken bir yandan da videonun konusuna da devam ederim. Çünkü gerçekten bizi şaşırtan şeyleri sizlerle paylaşmayı seviyoruz. Ben çok günlük hayattan bir örnek vereceğim. Biz 3 yıldır Almanya'da yaşıyoruz ve 3 yıldır sokakta ya da kendi balkonunda, orada burada ne arabasını yıkayan, ne halı yıkayan, hiçbir şey bunu yapan görmedik. Neden görmedik? Çünkü bunu yapmak yasak. Neden? Çünkü siz arabanızı kendi başınıza yıkadığınızda ya da bir halınızı dışarı atıp yıkadığınızda o köpüklü sular dışarıdan akıyor ve toprağa karışıyor, işte kanalizasyona karışıyor vesaire derken suyu kirletiyor. Ya da o toprağa karışırken oradaki canlıları öldürüyor. Orada yaşayan böceği, karıncayı öldürüyor. Bunları önlemek için böyle bir yasak koymuşlar. Bence çok mantıklı bir yasak. Yani kendimi çevreci olarak varsayan bir insan olarak bu yasağı sonuna kadar destekliyorum. Evet, yolda şimdi patates kızartması satan bir yer gördük. Biraz acıktık açıkçası bunu görünce de. Herkes gibi biz de sıraya girdik. Bundan alacağız. Şimdi insanlar siparişini vermişler. Çevrede bekliyorlar. Muhtemelen biz de şimdi siparişimizi vereceğiz. Sonra hazır olmasını bekleyeceğiz. Koku iyice acıktırdı yalnız. Evet. Bir önce olsa da alsak artık. Şu an bu bölgedeki en sevdiğimiz köşelerden birindeyiz. Ben burayı gerçekten çok seviyorum. Hatta birkaç ay önce Instagram'dan burası ile ilgili bir fotoğraf çekmiştim. Tam bu köşedeydi. Bulursam onu yine şuralara bir yere ekleyeceğim. Bu sefer size yine yasaklardan bahsetmek istiyoruz. Çünkü konumuz aslında Almanya'daki ilginç yasaklar. Bu sefer pazar günüyle alakalı yasaklardan bahsetmek istiyorum. Eğer Almanya'da bir apartmanda yaşıyorsanız pazar günleri hiçbir şekilde gürültü yapmamanız gerekiyor. Yani ne duvara bir çivi çakabilirsiniz ne de işte elektrikli süpürgeye çalışabilirsiniz. Buna benzer hiçbir gürültü sağlayacak etkinlikten uzak durmanız gerekiyor. Yaparsanız ne olur? Para cezası yiyebilirsiniz. Yani bir komşunuz, takıntılı bir komşunuz sizi arayıp polise şikayet ettiği zaman direkt cezayı yersiniz. Ben bu yasaklardan kısaca aslında daha önceki kendi kanalımdaki bir videoda bahsetmiştim. Altında Almanya'da yaşayan bazı takipçiler ne alakası var, bunlar yasak falan değil, yanlış biliyorsunuz diye yorumlar yazmışlardı. Biz her zaman bunları yapıyoruz demişlerdi. Doğru, yapabilirsin ama yanındaki komşularını şükretmen gerekiyor. Yoksa normal şartlarda bir şikayet alırsan işte o zaman yapamazsın. İşte o parayı orada bayılırsın diye düşünüyorum. O yüzden Almanya'ya gelmek isteyen herkesin bunları bilmesi gerekiyor. Pazar günleri bu tarz aktivitelerden uzak kalması gerekiyor ev içerisinde. Tabii evin dışında da dikkat etmeniz gereken şeyler var. Sadece evin içinde değil. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Örneğin çim biçemezsiniz kapı önünde mesela pazar günü. Ya da işte cam şişeleri alıp kapının önündeki çöp kutusuna dönüştüremezsiniz. Onların her biri gürültü yapıyor. Yani demem o ki eğer bunları yaparsanız ceza yemeniz çok da olası. Şimdi herhalde turun %50'sini bitirdik çünkü tam U dönüşü yaptık, değil mi? Evet, çemberi tamamladık. Tamamladık, çemberin yarısını tamamladık. Evet, yanımızda şöyle arkada gördüğünüz güzel evler var. Ya. Diğer yanımızda da gölün devamı var. Bayağı güzel gittik aslında, bayağı yavaş yürüdük. Çünkü çok sık durduk, hani uzun zamandır göl manzarasını görmediğimiz için hoşumuza gitti ve her seferinde dura dura video çeke ilerledik. Bir de zaten kalabalık da biraz yavaş engelledi bizi. Evet. Ama güzeldi.
Kesinlikle. Peki şimdi hangi yasaklardan bahsedeceğiz? Valla bitmiyor Almanya'da yasaklar. Bitmiyor. Hangi birini anlatalım ki? Ben şunu anlatacağım. Bunu ben birinden duyduğumda bize biri anlatmıştı. Hatırlıyor musun? Bir Türk abi anlatmıştı galiba. Bayağı şaşırmıştım. Burada kendi bahçendeki bir ağacı bile gerekli yetkililere sormadan kesmenin büyük cezası var. Ve hani bu ağacın türüne göre de ceza artıyor. Mesela biz şöyle bir hikaye dinlemiştik. Abiler arkamızdan geçsin. Şöyle bir hikaye dinlemiştik. Mesela bir Türk abimiz kendi bahçesindeki, artık kuyu açmak için mi, ne için olduğunu hatırlamıyorum sebebini, ama bir çınar ağacını kesmeye karar vermiş. Ve kesmiş. Sonrasında ne olmuş? Hatırlıyor musun ceza miktarını? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Çok yüksek olmuyor mu? 36.000 euro. 36.000 mi? 36.000 euro kendi bahçesindeki ağacı kesti diye ceza kesmişler. Yani dolayısıyla burada kafanıza göre ağaç kesemezsiniz. Mutlaka ve mutlaka bir sebebi olmalı o ağacı kesecekseniz. Evet. Ve bunu da yetkililere bildirmeniz gerekiyor. Muhtemelen onlar kendileri gelip keserler diye düşünüyorum. Daha güvenilir buldukları için. Ya da size kestireceklerse de onun iznini verirler en azından. Bildiğim kadarıyla kesmiyorlar. Direkt o ağacı alıp oradan başka bir yere taşımaya çalışıyorlar. Eğer yeterince şey değilse, kök salmamışsa, diğer türlü de taşınabilecek durumdaysa. Yoksa direkt kesmek yok benim bildiğim. Anladım. Çok ya ciddi işte bir bir sebebi olması gerekiyor. Evet, yani kesinlikle. herhangi bir gerekçe değil. Kesinlikle. Peki başka bir şey daha var. Aslında mesela bundan bahsetmek gerekiyor. Ampul mesela. Evet, sarı ampuller. Sarı ampuller bizim Türkiye'de çok sık kullandığımız tasarruflu olanlar var. Bir de tasarruflu olmayan Sıradan. en ucuz bildiğimiz sıradan. Hani şu şey var ya, direkt sarı ışık var. Sarı ışık var ne demekse. Sarı, zaten sarı ampul. Tasarruflu da sarı olan var. Tasarruflu da sarı olan var. Ama ben şeyi sevmiyorum. Mesela ışık kalitesi çok kötü olduğu için böyle düz. En bildiğiniz temel o ampul Almanya'da yasak. Evet. Bir de yeni yasaklanmış herhalde 2000'lerin ortasında. Yakın zamanda diye biliyorum ama ne kadar önce olduğunu bilmiyorum. Yasak olduğunu biliyorum sadece. Onun yerine daha doğrusu onun yerine tasarruflu kullanmanız gerekiyor. Onu da bilmenizde fayda var. Satılmıyor zaten. Dolayısıyla muhtemelen markette de karşınıza çıkmayacak. Ya olur da işte yani. Türkiye'den gelirken yanınızda böyle kolilerle geldiyseniz. Ya ampulü yedirecek. Hayır, koliyle geldiyseniz böyle ne kadar kıyıda köşe eşyanız var, onları da topladıysanız bilginiz olsun diye söylüyorum. Gerçekten Türkiye'den ampul getiren bir insan var mıdır? Çok merak ettim. Euro ile burada 2 euro olacak. Türkiye'den alıyorsun 2 lira falan. Belki Doğru. bunun hesabı olabilir, bilmiyorum. Haklısın. Olabilir. Doğru. Ya da ki kıyamıyordur. Hani daha yanıyordur falan diye. Yani. Benim aklıma bir de şu enteresan yasak geldi. Oy minnoş. Şimdi benim aklıma bir de şu yasak geldi. Dans yasağı. Dans yasağı. Evet. Almanya'da dans ediyorlarmış. Dans edin ettirmiyorlar. dövüyorlarmış. Şaka bir yana, şimdi tabii dans etmek gürültülü bir şey olduğu için durum. Yılın belli günlerinde, mesela atıyorum Paskalya'da bir Good Friday var ama onun Türkçesini bilmiyorum. Hani hangi güne denk geliyor bilmiyorum ama Nisan'ın ortalarında bir gün. O gün mesela dans etmek yasak. Bunun gibi özel günler var. Ve yılda ortalama 15 güne falan denk geliyor. Doğru. Totalinde. Bu günlerde dans etmemeniz gerekiyor. Çok saçma bir yasak gerçekten. Hani dans etseniz ne olur? Kim sizi görse ne olur? Sokakta özellikle demek istediğim şey. Evinizde belki Kim çok kontrol sorun olmaz da hani sokakta tutup hani halay çekelim. İç Anadolu'nun güzel halayını çekelim ya da işte Doğu Anadolu'nun halayını çekelim derseniz herhalde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, yani bu birazcık dini gerekçelerle yapılan bir şey sanırım, kutsal günler olduğu için. Evet. O günlerdeki vaziyetlere uyan şeylere saygı duymak için böyle bir yasak var herhalde ama değişik, enteresan. Evet. Bilin yani. Bilin istedik. Aynen. Şu an şimdi yolumuza devam ediyoruz tabii ama yol üzerinde bir sürü kanal ve köprü de oluyor. Şu an köprülerden birinin üzerindeyiz ve sıradaki yasağımız tamamen köprülerle alakalı olduğu için buradan size anlatmak istedim. Şöyle ki hani Türkiye'de mesela 23 Nisanlarda ya da işte 19 Mayıs'larda öğrenciler marş halinde yürürler ya da işte askerler falan bir geçit töreni vardır, yürürler. Burada köprülerden o şekilde geçmek kesinlikle yasak Almanya'da. Ne alaka diyeceksiniz? Şu alaka, 1831 yılında Birleşik Krallık'ta askerler bu şekilde köprünün üzerinden geçtikleri için 74 tane asker köprünün yıkılmasına sebep oluyor ve bunların içinde ölenler de var, yaralı olanlar da var. 1831 yılındaki bu
İngiltere'deki olaydan ötürü Almanya'da böyle bir yasa çıkartmış. Demiş ki İngiltere'de bu olduysa Almanya'da da olur. Biz en iyisi köprülerden marş halinde geçmeyi yasaklayalım. Toplu halde geçilmesin diye. Bu yasa şu anda da halen geçerli bir yasa ve Almanya'da kolay kolay yasalar değişmiyor. Öyle sudan sebeplerle 3-5 yılda bir yeni yasa koymuyorlar gerekmedikçe. Bunu da bilin isterim. Olur da böyle toplu halde bir organizasyonda buluşup toplu halde marş halinde yürümeye kalkarsanız, ki biliyorum ki böyle bir şey yapmayacaksınız, bunu tamamen geyik için söylüyorum ama hani bilin yani böyle de bir enteresan, gerçekten çok alakası olmayan bir yasa da var burada. Videonun başından beri cami diyorduk. O camiye nihayet ulaştık, arkamızda. Burası İslam merkezi diye geçiyor aslında. Yani hem cami olmasının yanında hem de İslamiyet dinine ait herhalde artık bilgiler veren ya da etkinlikler yapan bir yer diye düşünüyorum. Daha önce görmemiştim ben burayı. İlk kez görüyorum. Şu an çeşmesi falan da kapalı. Muhtemelen açık olduğunda yazın bahçesi çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Mimarisi de çok farklı. Zaten İranlılara ait. O yüzden herhalde birazcık daha böyle Çinili minili farklı görünüyor. Bulunduğumuz bölge de bu arada Hamburg'un en zengin bölgelerinden biri ve bu cami de şu an direkt gölün manzarasına karşı villaların arasında müthiş bir noktada. O yüzden ben burayı çok sevdim. Şimdi yasak diyoruz ama bir şeyin yasak olduğunu nasıl anlarsınız? Burada tabelada gördüğünüz gibi eğer bir tabelada verboten kelimesi geçiyorsa orada mutlaka bir yasak vardır. Almanca bilmiyorsanız kesinlikle okuduğunuz tabelayı çevirmeye çalışın. Burada mesela diyor ki giriş yasak. Neden? İşte çünkü zemin kışın kaygan olabilir. Eğer girerseniz ve başınıza bir kaza gelirse sigortanız kapsamında değil, kendiniz sorumlusunuz manasına gelen bir şey var. Giren yok mu? Şu anda giren var. Ama bu yine insanların kendi sorumluluğunda. Dolayısıyla verboten kelimesini unutmuyoruz. Manzaranın karşısında güzel salıncaklar kurmuşlar ama manzarayı kapatan ağaçlar var. Kessek ya şu ağaçları, olmuyor mu Serkan? Şunları mı? Ya burada bir sürü çalı çırpı var, ağaç var. Her birinin eğer 36.000 miydi o? 36.000 euro olduğunu düşünürsek tamamdır. Yasak. Evet, tilkinin dönüp dolaşacağı yer yine kürkçü dükkanı, değil mi? Başladığımız nokta. Başladığımız nokta, evet. Döndük geldik videoya, şu arkadan başlamıştık. Tam olarak turu bitirdik. Yine artık buraya vardık, değil mi? Evet, yani karanlığı getirdik. Gerçekten tahmin ettiğimiz gibi 4 saat sürdü buraya kadar varmak. Dediğim gibi biz oyalana fotoğraf çeke video çeke geldiğimiz için böyle sürdü. Normalde 2-2,5 saate yürürsünüz bence. Güzel oldu. Benim şu an telefon datam bayağı şaştı. Çünkü her gün oturuyoruz. Akşam minik yürüyüşler. Bugün 13.000 adım. Telefon kendi kendine ne oluyor ya? Yanlışlıkla telefon kayboldu mu? Ne oldu? Çaldırdı mı acaba? Aynen. Bizim için çok keyifli bir yürüyüş oldu. Özellikle evde kaldığımız bu zamanlarda kendimizi dışarı attık. Kocaman bir gölün etrafını turladık. Ben çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Ne kadar üşüsem de değdi yani. Hiçbir sıkıntı yok. Seviyorum böyle şeyleri. Ara sıra zorlamak gerekiyor bazen vücudu. Aynen. Buraya kadar bizi izlediğiniz için ve gezimize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Merak ediyorum, anlattığımız yasaklardan hangisi sizi şaşırttı ya da bilmediğiniz var mıydı? Ya da bizim anlatmadıklarımız dışında sizin bildiğiniz varsa onu da aşağıya yazın. Biz de öğrenelim her zaman gibi. Her zaman bekliyoruz. O zaman klasik kapanışımızı yapalım. Abone değilseniz abone ol butonuna ve zil ikonuna basmayı ihmal etmeyin. Her hafta bizim düzenli olarak videolarımızı bu şekilde göreceksiniz. Bildirimleri size ulaşacak. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.